Hepinize merhabalar. Nihali Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir çörek tarifiyle geldim. Kahvaltılık sürülebilir çikolatayla böyle iki renkli çok güzel bir çörek yapıyorum. Sizler de daha fazla bekletmeden hemen videomun yapımına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumun yapımı için gerekli olan malzemeler: 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağından 2 parmak eksik toz şeker, 1 paket kuru maya, böyle biraz karıştırdıktan sonra üzerine bir yumurtanın akı, sarısını da üzeri için ayırdım. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı ve 5 su bardağı un kullandım. Böyle unu kontrollü bir şekilde eklerseniz daha iyi olur. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edeceğim. Şöyle hamurumu yoğurdum. Çok güzel yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi hamurumu 2 tane eşit parçaya böleceğim. 2 ayrı yoğurma kabına alıp tekrardan yoğurmaya devam edeceğim. İyice yoğurduğum hamurlarımın üzerine ikişer yemek kaşığı, ikişer tatlı kaşığı tereyağı ekleyip tekrardan yoğurmaya devam edeceğim. Tereyağını oda ısısında olmasına dikkat ederseniz yoğurma aşamasında daha güzel erir. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra ilk hamurumu böyle kenarda alıp mayalanması için bekleteceğim. Şimdi böldüğüm diğer hamurun üzerine bir tepeleme yemek kaşığı kakaoyu ekleyip yoğurmaya devam edeceğim. Kakaonun markasına göre renginin koyuluğu, açıklığı değişebiliyor. O yüzden böyle rengi iyice siyah oluncaya kadar siz kakao ekleyin. Böyle benim yaptığım gibi böyle rengi koyu olduğu zaman daha güzel, çörekte daha güzel belirgin olur. Şöyle hamurlarımı yoğurdum. Şimdi üzerlerini kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Şöyle hamurlarım mayalandı. Bir yarım saat geçti. Şimdi ilk olarak kakaolu hamurumu masama alıp böyle biraz elimle büyüttükten sonra masaya yapışmaması için altını üstünü birazcık unlayıp tekrardan açmaya devam ediyorum. Yuvarlak değil de böyle bir kare şeklinde, dikdörtgen şeklinde açarsanız şekil verdiğiniz zaman daha kolaylıkla verebilirsiniz o şekli. Böyle biraz merdane ile biraz elimle açtıktan sonra böyle istediğim büyüklüğe geldi. Şimdi bu hamuru böyle katlayıp diğer hamuru açana kadar kenarda bekleteceğim. Diğer mayalanan hamurda şöyle bir maya kokusu çıkana kadar masamın üzerinde yoğurup tekrardan açmaya devam ediyorum. Bunun da yine altını üstünü yapışmaması için unladıktan sonra yine aynı şekilde böyle yuvarlak değil kare bir şekilde açmaya devam edeceğim.
Böyle elimle çevirerek her tarafının eşit derecede açılmasını sağlıyorum. Şimdi ilk bezemi açtım. İkinciyi açtım. Böyle üzerine kakaolu hamurumu tam ortasına gelecek şekilde bırakıp böyle elimle düzeltiyorum ve çekiştirerek hamurumu ikisini de aynı eşit boya gelene kadar elimle çekiştiriyorum. Yapımı çok kolay. Gerçekten herkesin kolaylıkla yapabileceği ve çocuklarınızın özellikle çok severek yiyebileceği bir çörek tarifi. Az malzemeyle çok güzel, pratik tarifler yapabilirsiniz. Elimle düzelttikten sonra üzerine şöyle bir merdane ile geçip düzeltiyorum. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı kahvaltılık sürülebilir çikolata var. Hamurumun uç kısmına gelecek şekilde böyle 3 parmak genişliğinde bir bıçak yardımıyla çikolatayı böyle yayıyorum. Çikolatamı uç kısma gelecek şekilde sürdüm. Şimdi bükmeye başlıyorum. Böyle çok sıkı olmayacak şekilde elinizle biraz büktükten sonra böyle yuvarlayarak hamuru uç kısmında 4 parmak böyle kalacak şekilde bırakıyoruz. Ve daha sonra bir rulet yardımıyla veya keskin bir bıçakla hamurun uç kısımlarını kesmeye başlıyorum. Şöyle birer parmak genişliğinde kesip bitirdiğim hamurlarımı şimdi uç kısımlarını böyle bükerek şekil veriyorum. Böyle şekliyle, görüntüsüyle herkesin severek yapabileceği, böyle kahvaltı sofralarına çok güzel yakışabilecek, çocuklarınızın beslenmesini de koyabileceğiniz bir çörek tarifi paylaştım. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Böyle bir sohbet ederken bütün çöreklerimin bükme işlemini yaptım, bitirdim. Şimdi tekrardan bükmeye devam edeceğim. Büktükten sonra daha önceden yağladığım, tereyağıyla yağladığım bir kek kalıbım var. Sizler normal borcamda da yapabilirsiniz veya başka bir kek kalıbında da yapabilirsiniz. Tereyağıyla iyice yağladım ve hamurumu şöyle kenar kısmına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve mayalanması için şöyle kenarda bir yarım saat kadar bekleteceğim. Bakın şekliyle, görünüşüyle ne kadar güzel, böyle hayranlıkla yapabileceğiniz çok kolay ve çok güzel bir tarif paylaştım. Üzeri için bir tane yumurtanın sarısını her tarafına gelecek şekilde iyice sürüyorum. Ve daha sonra mayalanması için bir yarım saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Ben videomun bu pişme aşamasını ne yazık ki kaydedememişim. Bu şekilde paylaşmak istedim. Bir kusurum olduysa affedin. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında böyle ağır ağır içini çekerek pişirmeye bıraktım. Ve maalesef ki böyle kaydetmemiş. Evet, mayalanma aşamasında şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel kabardı ve kek kalıbı doldu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.